Yani bir de şu konuyu anlatacağım arkadaşlar ben size. Cinler hakkında anlatmadığım şeyler vardı arkadaşlar. O evde yaşadığım ama bir türlü anlatsam mı anlatmasam mı diye tedirgin olduğum, çekindiğim şeyler vardı. Bunları anlatmayı düşündüm size. Bunları anlatacağım. O evde yaşadığım şeylerde ilk önce zaten elektrik aksamından fark ettiğimi size anlatmıştım. O evde arkadaşlar şu yazdı, çok sıcaktı. Yani insan hani serin giymek istiyor malum. Sıcak olduğu için evinde rahat olmak istiyor. Hani kapalıyız ama evimizde de rahat giymek istiyoruz. Tişört ve şort giymiş yatmıştım kanepeye. Çok sıcaktı, aşırı, böyle hiç nefes alınmıyordu. 4. kat ve çatı altı düşünün, daire çok sıcaktı. Orada arkadaşlar ben uyurken biri gelip ayağıma vurdu. Ayağını toparla dedi. Doğru otur dedi böyle bana. Orada böyle sanki benim varlığımdan rahatsız oldular. Benim doğru oturmamı söylediler. Bana dedi ki doğru otur dedi. Orada çok korkmuştum. Birdenbire sanki kulak perdem açıldı arkadaşlar, ben onu fark ettim. Sanki bir telsiz frekansı gibi olur ya, hani sanki telsiz frekansı olur da ses gelir, birdenbire ses duyarsın. Aynen öyle bazen sesler geliyordu kulağıma. Birdenbire sanki kulağımın açıldığını hissediyordum. Sanki farklı bir yerlerden ses alıyordum. Orada gördüğüm şeylerde başka neler gördüm. O evde arkadaşlar ben yatağımın üzerinde uyuyordum. Yatak odamdaydım. O elektrik lambanın olduğu yerdeki aldığım enerjiden sürekli tavana bakıyordum arkadaşlar. Onu hissediyordum ben tavandan. Bir gün tam uykuya dalacağım zaman televizyon izlerken uyuyorduk. Uyuyordum ben, daha doğrusu uykuya dalacaktım. Birdenbire lambanın patladığını gördüm. Bu o kadar gerçekçiydi ki sanki lambanın kırıkları böyle dağılmış, lamba parçaları üstüme geldi, gözüme geldi. Uyanıp sıçradım ve ağladım, lamba patladı diye. Dedi ki eşim öyle bir şey yok, bak ışığı yaktı. Hani lambanın patladığını gösterdiler. O kadar gerçekçiydi ki anlatamam size. Yani o evde çok korktum. İlk önceleri mesela çok kötü rüyalar gösteriyordu bana. Belki gençler bu rüyaları görüyordur, dile getiremiyordur arkadaşlar. Bunu nasıl anlatacağımı bilemiyorum ama çok kötü rüyalar gösteriyorlardı bana. Ben bunları görünce tuhaf hissediyordum. Yani kendimi suçlu gibi hissediyordum. Sanki çok kötü şeyler gösteriyorlardı. Karşıma gelip duruyorlardı. Yaşlı bir adam vardı. Kulakları elfe benzeyen. Saçı yoktu. Adam çok yaşlıydı. Yani biri vardı mesela, sen ne kadar güzel bir kadınsın. Orada kafir cinlerin olduğunu düşündüm arkadaşlar önce. Hani mesela ben şortla tişörtle geziyordum. Evde fazla tesettüre riayet etmiyordum. Yani malum evimizin hali. Ev hali. Yaz günü. Yani orada evimde bile ben onların rahatsız olduğunu ve kafir cinlerin de bunun hoşuna gittiğini gördüm. Müslüman cinlerin bundan rahatsız olduğunu gördüm. Evdeki halimizin bile onları çok etkilediğini, yani evdeki hallerinize göre de iyi cinlerin ve kötü cinlerin eve gelip gittiğini gördüm orada. Hani düşün ki evdeki haliniz nasılsa ona göre Müslüman cinler geliyor. Evdeki haliniz kötüyse kafir cinler gelip musallat olduğunu fark ettim. Hani düşün ki uyurken gelip mesela gözümün içine parmağını sokup çıkardılar. Birdenbire uykuya dalacağım zaman öyle bir çığlıkla uyandım ki dedim ki gözüm çıktı. Hani gözüme bir şey oldu dedim. Birdenbire gözümün buraya parmağını sokup çıkardı biri. Yani düşünün ki dedim ki Allah'ım gözüm çıktı herhalde dedim. Yani böyle sıçrayıp uyandım. Orada kötü rüyalar gösteriyorlardı. Hani bunu anlatamıyorum ya. Ensest rüyalar gösteriyorlar. Cinsel içerikli rüyalar gösteriyorlar. Hani bunları görüp insan utanıyor, yani gördüğü rüyalardan utanıyor. Hani bir nevi psikolojik işkence gibiydi. Sanki böyle bir akıl oyunu oynuyorlardı. Orada gördüğüm şeyde bir de arkadaşlar, kanepede oturuyordum ben. Kanepede oturuyordum, uykuya daldım, böyle oturduğum yerde uykuya daldım. Bir yaratık gördüm arkadaşlar. Bu o kadar büyük bir yaratıktı ki bana doğru yaklaştı. Çok uzun bir dili vardı arkadaşlar. Ağzında çok uzun bir dili vardı. Böyle yılan gibi. Onun bana yaklaştığını hissettim ve çeneme dilinin değdiğini hissettim. Onu gördüm ben, yani yanıma yaklaştığını gördüm. Demek ki sürekli ben orada astral yaşıyordum ki dışarıda onları görebiliyordum. O yüzden sıçrayıp kalkıyordum arkadaşlar. Ben uyusam da
Bedenim uyusa da ruhumun uyumadığını fark ettim. Hani bunlar nasıl görüyorsun? Bu rüya değildi. Ben uykuya dalarken görüyordum bunu. Hani düşünün ki yanınıza bir yaratık yaklaşıyor ve dilinin gezdiğini hissettim. Çenemde sıçradım, uyandım, çok korktum. Salyası akıyordu, çok kötüydü. Yine bir evde 3 kişi, 3 tane varlığın bir insanın üzerine çullanıp dövdüklerini gördüm. Bunu ellerinden alamıyordum, sadece izliyordum. Hani bu şekilde de işkence ediyorlar. Eğer evinizde gençler varsa, genelde gençlere bu şekilde musallat oluyorlar. Namaz, abdest çok önemli arkadaşlar. Boy abdesti çok önemli. Özellikle boy abdestsiz gezerseniz musallat olurlar. Hiç affetmezler yani. Çünkü abdestli olduğunuz zaman, boy abdestiniz olduğu zaman çevrenizde bir kalkan oluşuyor. Bir koruma oluşuyor meleklerden, anladınız mı? Allahu Teala sizi koruyor. Boy abdestini zaten abdesti boşa istemiyor. Sizi korumak için, hani meleklerin yanınıza sokulup onunla sizi koruması için abdestli olmanız gerekiyor. Özellikle uyurken abdestli olursanız çok iyi olur. Hani çünkü niye? Yanınıza kolay sokulabiliyorlar arkadaşlar abdestli olmadığınız zaman. Allahu Teala yani düşünün ki sizi koruyor abdestli olduğunuz zaman. O enerjiyle sizi koruyor. Abdestin bile, boy abdestinin bile bir koruması var arkadaşlar. Bunu mutlaka, hani mesela yatarken temiz bir şekilde yatın. Boy abdesti koruyor yani. Abdest, namaz abdesti oluyor tabi. Bazen de namaz abdesti de çok etkili tabii ki. Hiçbir şey olmazsa namaz abdesti alıp yatabilirsiniz yani. Çünkü o zaman yaklaşamıyorlar yanınıza. Yani o evdeyken ben mesela namaza başladığımda elimde titreme hissediyordum arkadaşlar. Namaza başladım, dua edeceğim Allah'ım. Dua edeceğim. Elimde titreme oluyordu. Elimi aşağı doğru çekiyorlardı. Çünkü namaz kılmanızı istemiyorlar. Namazlarınız o kadar değerli ki. Yani namaz kıldığınız zaman bir kere kahroluyorlar. Bunu bilin yani. Namaz onları kahrediyor. Dua onları kahrediyor. Namaz zaten ne biliyor musun? Namaz dua. Namazda hem kendiniz için Allah'a övgüler yağdırıyorsunuz. Hem kendiniz için hem tüm İslam alemi için, tüm Müslümanlar, tüm inananlar, tüm insanlık için dua ediyorsunuz. Ve bunu onlar istemiyorlar. Yanınıza kolayca sokulmak istiyorlar. Namaz kıldığınız zaman gelip size musallat oluyorlar. Farzı kıl, sünneti kılma. Yani düşün, abdestinizde bile mesela şüpheye düşürüyorlar. Namazda geliyor, abdestin var mı? Sürekli bir vesvese haliniz oluyor. Eğer vesveseniz varsa Nas, Felak surelerini okuyun. Vesvese vererek sizinle dalga geçiyorlar. Bu psikolojik hastalıkların çoğu bunların vesvesesiyle olmuştur arkadaşlar. Obsesifler, takıntılılar. Hani adam bir şeye kafayı takıyor, sürekli orada kendi kendini yiyor. Elektriği kapattın mı, suyu kapattın mı, fişi çektin mi? Onlar bununla alay ediyorlarmış arkadaşlar bir kere. Hani böyle insanlarla dalga geçiyorlar. O yüzden dua etmek lazım. Çünkü dua çok önemli. Yanınıza yaklaşamıyorlar. Mesela yatarken 10 kere Ayetel Kürsi'yi okuyun. İhlas suresini okuyun. Bunlar çok önemli çünkü Nas, Felak. Böyle uyursanız en azından yanınıza yaklaşamazlar. Hani gecenin şerri diye de bir şey var. Okusanız da Allah korusun yanınıza yaklaşmasınlar yani. Hani düşünün ki ben uykuya dalıyordum. Uykuya dalınca ben o evdekileri görebiliyordum arkadaşlar. Bazen bakıyordum mesela evde gezdiklerini görüyordum. Astralde onları görüyordum. Bazen evde kovalıyordum onu. Yani şaşıracaksınız buna ama onları kovalıyordum evde. Beni görüyorlardı. Beni görünce böyle sanki böyle ellerini çekiyorlardı. Benim onları gördüğümü görünce. Karşıma gelip böyle düzüldüklerini görüyordum. Bazen evde oynadıklarını görüyordum. Sanki çocuk gibi böyle dans ettiklerini falan görüyordum. Yani burada da gördüm. Burada da banyo tuvaletim yatak odamla yan yana arkadaşlar. Tam banyomun olduğu yerde duvarda bir küf lekesi var arkadaşlar. Bu çok ilginç. Orada bir küf lekesi var. O küf lekesinin olduğu yere banyonun olduğu duvarın dibine bir varlığın ben gece uykudayken oraya saklandığını gördüm. Oraya girdiğini gördüm. Bu çok korkunçtu. Beni çok korkuttu. Bir de şunu gördüm arkadaşlar. Bunu da anlatmadan geçemeyeceğim. Size bunu da anlatayım. Uykuya dalacaktım arkadaşlar. Böyle bir içimi korku saldı benim. Bana bir şey gösterdiler.
bir sandıkta kilitli bir yaratık vardı. Bu koca ayaklara benziyordu arkadaşlar. Bunu bu evde gördüm. Daha yeni gördüm yani. Kilitli bir yaratıktı. Sandığı hafifçe açtım, baktım. Ondan sonra dediler ki bana, Şerife ört. Orayı açma dediler bana. Sakın açma. Orayı sakın açma dediler böyle. O koca ayağa benziyordu. Sanki simsiyah bir varlıktı yani. Acaba nefis mi diye düşündüm. Sonra dedim ki orada bir yaratık var. Hani sanki şeytanı uyartma der gibi bir şeydi. Sonra sandığı örttüm. Orada bir kadının benim yatağımın üzerine oturduğunu gördüm. Çarşaflı bir kadının. Yatağımın üzerine oturduğunu gördüm. Orada sanki banyo tasları olur ya, böyle beyaz taslar. O taslarla bir şeyler yapıyordu. Sanki büyük gibi bir şey yapıyordu arkadaşlar. Benim onu gördüğümü gördü ve hemen oradan kayboldu arkadaşlar. Hani düşünün ki benim orada varlığımı hissetti o. O gösterdikleri şey belki de o anda o evde olan bir şeydi ve bana gösterdiler. Bir kadının bana muska yaptığını gösterdiler arkadaşlar. Bazen bazı insanlara da yapılan muskaları bana gösteriyorlardı. 2 kişi mi 3 kişi mi gösterdiler. Bu insanlara kırgın olduğum için ben söylemedim arkadaşlar. Gidip de konuşmak istemedim. Hani direkt mesela muska yapılmış, büyü yapılmış, götürüp adamın evine sepmişler böyle. Bana dediler ki bak evine böyle yaptılar. Evine böyle septiler dediler. Hatta yapanın arabasına kadar söylediler bana. Bu adamın yapanın, büyü yapanın bir arabası var. Arabası şöyle, arabasının rengine kadar. Bana onu yaparken gösterdiler. Yani o kişinin oraya seperken ki halini gösterdiler. Biri daha vardı, onu da gösterdiler. Onun da çocuğuna yapılmış, evine yapılmış. Getirip bir şeyin içine bir kitap mı vermişler, bir şey vermişler. Onun içine koymuşlar. O kişiyle de kırgınım. Küskün olduğum için gidip de söylemedim. Muhatap olmak istemedim. Yani bunları gördüm arkadaşlar. Çok ilginç şeyler görüyorum. Şikayetçi miyim? Değilim. Çünkü bunlardan rahatsız olmuyorum. Sanki hepsi öğreti gibi arkadaşlar. Hepsi sanki bir ders veriliyor gibi. Bunlardan şikayetçi değilim. Hani çünkü namaz kıldıktan sonra olan şeylerdi. O evde ben önce kötü cinleri gördüm arkadaşlar. Beni korkuttular. Evde rahat giyiniyordum. Bundan rahatsız oldular. O ev bomboş bir evdi. Düşün 3 ay 4 ay boş kalmış bir ev. Ve bundan rahatsız oldular. Benim orada olmam onları rahatsız etti önce. Sonra Müslüman cinler gelmesiyle beni namaza kaldıran cinler vardı düşünün. Hani düşünüyor, yanına geliyor diyor ki Şerife, kulağıma gelip resmen insansız, insan gibi. Allah seni çok seviyor, namaza kalk Şerife. Hala kalkmıyor mu? Başıma dikiliyordu. Ama kedim yokken geliyordu. İlginç tarafı oydu. Kedim varken yanıma sokulmuyorlardı. Hani mesela odada yalnızken geliyorlardı. Kimse yoksa görebildiğim. Bir de kedim yokken geliyorlardı. Onları görebiliyordum. Çok ilginç şeyler görüyordum arkadaşlar. Yani evleriniz emin olun boş değil. Böyle dediğim için de bana kızmayın olur mu? Tedbirinizi alın diye anlatıyorum ben. Hani düşün ki evde çocuklarınız var. Bir de çocukların olduğu odada oyuncakları, yüz olan, göz olan oyuncakları çocuklar uyurken o odada bulundurmayın oyuncaklarını. Size tavsiyem bu. Özellikle onları bulundurmayın. Gözleri olan oyuncakları bulundurmayın. Çünkü çocuklara ulaşabilmek istiyorlar. Çocuklar o kadar masum ki belki de göz perdeleri yok, görüyorlar. Mesela çocuklar oyun yapıyor, konuşuyor. Çok çabuk çocuklara ulaşabiliyorlar. Bunlar çocuklarla konuşmak istiyorlar. Belki yalnızlık mı çekiyorlar artık? Masum olduğu için onlara yaklaşmak istiyorlar. Gençlere kötü şeyler gösteriyorlar. Ensest rüyalar gösteriyorlar. O çocuk mesela psikolojisi bozuk kalkıyor. Çocuğu annesiyle gösteriyor. Hani düşün ki bir kız çocuğunu babasıyla, kardeşiyle gösteriyor. Bir kız çocuğuna eşcinsel rüyalar gösteriyor. Erkek çocuğuna homoseksüel rüyalar gösteriyor. Hani bu şekilde bu çocuklara işkence ediyorlar. Bir manevi işkence gibiydi. Benim orada gördüğümde bir de şu vardı arkadaşlar, onu anlatayım size. Ben bir çocuk gördüm. Küçücük bir kız çocuğuydu bu. Kız çocuğunu bir adam kaçırmıştı. Hatta ben hani o astraldi ki bilinçliydi, ben bir büfedeydi arkadaşlar. Bilet gişesi gibi. Ekmek büfeleri olur ya beyaz. Öyle bir yerde içine koymuştu çocuğu. Adam çok iri, simsiyah bir palto giymiş. Aşırı iri bir adam.
O 2-3 yaşındaki kız çocuğunun yanında yatıyordu ama çocukla arasında yarım metre kadar mesafe vardı. Çocuğa dokunmuyordu arkadaşlar. Ben o ekmek büfesinin etrafını gezdim. Acaba dedim birinin çocuğu mu kayıp? Hani bu gösterdikleri yer nere? Çok bilinçliydi yani. Rüyada böyle dönüp de inceleyemezsin yani. Bu yakaza hali diyorlar buna. Hani düşün, orayı gezdim. Acaba burası nere? Burayı tanıyabilir miyim? Ama orayı tanıdığım bir yer değildi. Bir çocuk kaçırılmıştı. Çocuk kaçırılmış, kız çocuğu yatıyor. Çocuğun üstünü örtmüş. Ama yanına uzanmış, yarım metre kadar da yanında yer vardı arkadaşlar. Hani çocuğa dokunmuyor ama çocuğu orada alıkoyduğu belliydi. Bir sapkınlık var gibiydi yani. Ondan dolayı çok korkmuştum. Öyle şeyler görüyordum ki sonra rüyalar, gördüğüm şeyler iyiye döndü arkadaşlar. Sanki Allahu Teala onları bir şekilde gösterdi ki benim namaz kılmam. Önce korkutup sanki onları gösterip önce korkutup sonra onun yanına gelmemi istedi. Namaz kılmamı istedi gibi geldi bana. Hani düşün ki o kötü şeylerde bile insan güzel bakabilirse Allah'ın lütfunu görebilirsen o şeyi mesela musibet olarak görebilirsin ama onda musibet olmayabilir. Mesela size şerli gelebilir. Hani diyebilirsiniz ki ya musallat olmuşlar, acınacak. Bu acınacak bir durum değil ya. Ben öyle görmüyorum yani. Bu durum beni rahatsız etmiyor. Hani düşünün ki çünkü Allahu Teala bence bunlara müsaade etmiyor. Bunlara fırsat verse çok kötü şeyler yaparlardı. Hani düşünün ki siz uyurken yanınıza sokuluyor, karabasan yaşıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz, uyku felci geçiriyorsunuz. İlk önceleri ben öyle yaşadım ama sonra elimde bir hissiyat oluyor arkadaşlar. Elimde bir hissiyat oluyor. Bu sol elimin hayasına yaklaştıkları zaman elimde bir enerji hissediyorum. Uykuya dalarken de hissediyorum bazen onu. Yanımda olduklarını fark ediyorum. Yanımda olduklarını fark edince de hemen kendimi uyandırıyorum. Sanki bir şekilde kendimi uyartıyorum ki yanıma yaklaşmasınlar. Bir anda gaflette bulunursam yani uyku felci yaşarım diye korkuyorum. Kendi kendimi uyartıyorum. Ancak bu şekilde yendim. Önceden ben uyumaya korkuyordum. O kadar ilerlemişti ki önceden, çok önceden. İlk olduğu zamanlarda kendi kendimi uyartamıyordum. O zaman karabasan yaşıyordum. Hemen bir kabus gösteriyorlardı. Saçma sapan bir şey böyle. Ya kapı çalıyordu. Kapı kırılırcasına kapının çaldığını hatırlıyorum bir gün. Kapı çalıyor, üstüme ağırlık çöktü. Sanki kapıyı kırıyorlar böyle. Öyle kabuslar görüyordum ki. Bazen uyumaya korkuyordum. Asla mesela televizyonun sesi olmadan uyuyamıyordum. Televizyonun sesi mutlaka gelsin istiyordum. Yani onu duyarak uyuyordum. Ancak o şekilde korkmuyordum. Ha, böyle şeyler yaşadım arkadaşlar. Bunu anlatıp anlatmamakta çok düşündüm ama bunlar yaşadığım şeylerdi. Bunda yanlış bir şey yoktu yani. O yüzden anlatayım dedim. Bunu yaşayan çocuklar, gençler vardır. Hani düşün ki öyle şeyler görüyorlar ki mesela çocuğa ensest rüya, annesiyle rüya gösteriyor erkek çocuğuna. Kız çocuğuna babasıyla, erkek kardeşiyle. Öyle çirkin şeyler gösteriyor ki çocuk suçluluk hissiyle kalkıyor. Sanki böyle gerçekmiş gibi annesine babasına böyle bir ön yargıyla bir dolmuş şekilde kalkıyor. Kötü şeyler düşünüyor. O çocuğun Allah korusun psikolojisi bozuluyor. Gençlere de bunu yaşatıyorlar. O yüzden siz yine de gençlere, çocuklara İslam'ı anlatın. Yapmak istemeseler de anlatın ki büyüdükleri zaman yani bir hataya düşseler onun huzuruna gidip de Allah'ın huzurunda huzur bulmayı öğrensinler arkadaşlar. Çünkü hani bir insan bir doğruyu bilirse bak yavrum hani bunu yapman gereken şekli bu ama yapıp yapmamak da senin elinde, yaparsan yaşayacağın güzellikler şunlar, yapmazsan da başına gelecek kötü şeyler şunlar ve nasıl savunmasız olabilirsin, onlara karşı korunman lazım. Hani düşünün ki bir çocuk tek başına bir odada yatıyor. Küçük çocukları da odalara atıyorlar. 4-5 yaşındaki çocukların ayrı odası var. Bu bence yani yanlış bir durum. Küçücük çocukları ayrı odalarda uyutmayın. En azından mesela bir çocuk 7 yaşına kadar, 6 yaşına kadar sizin yanınızda uyusun arkadaşlar. Ayrı odalara atmayın, yalnız çocuklar. Yani onlar savunmasızlar, Allah korusun. Yani yanlarına giderler. Nasıl ki düşünün,
Ben öyle şeyler yaşadım ki ben anlatayım ya size. Hani anlatamayacağım şeyler de var diye düşünüyorum da bunda bir şey yok yani. Kötü bir şey yok. Benden kaynaklanan bir şey yok. Bu yaşadığım şeyler. Bir gün uyuyordum arkadaşlar. Yine bir karabasan yaşadım. Bu evdeydik ve kızımın olduğu odadaydı. Orası yatak odamdı. Uyuyordum. Birdenbire yatağımın üstünden yorganım çekildi. Ta aşağı kadar yorganım çekildi. 1 metre kadar beni yukarı yükselttiler. Yataktan neredeyse 1 metre kadar yukarı yükselttiler beni. Üstümden yorgan çekildi. Havada asılı kaldım böyle. Bakıyorum sağa sola. Sonra eşimin şeklinde bir varlığın pis pis bakarak gittiğini gördüm. Ben önce anlamadım. Onu eşim sandım. Nereye gidiyorsun dedim. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Yorganımı niye çektiler dedim. Öyle pis bir gülüşü vardı ki hani düşünün, psikolojinizi bozmak için şu anlattıklarıma bakar mısınız? Hani sağlıklı bir insan bile olsa insanın ruh hali bozulur. Üstelik düşün, bunu çocukların yaşadığını bir düşünün. Gelip mesela uykuda ayağını çektiğini, yorganını çektiğini, tokat attığını, kötü şeyler gösterdiğini çocuklarınızın başında yatırırken okuyun arkadaşlar. Kötü bir şeyleri anlatmıyorum. Bunları atmıyorum yani. Yaşadığım şeylerdi ve size faydalı olsun diye anlatıyorum. Hani bunlardan anlattığım şeylere dikkat edin ki bu kötü şeyleri siz de yaşamayın diye anlatıyorum. Hani duaların önemi o kadar büyük ki. Yani bir kere mesela sizin dua etmenizi kesinlikle istemiyor. O karabasan yaşadığınız zaman diliniz dişiniz kilitleniyor yani. Konuşamıyorsunuz. Yani üstünüzde kıpırdayamıyorsunuz. Belki size o şekilde görünüyor. Siz orada yani ölen bile vardır belki de kalp krizi geçirip. Hani birdenbire mesela kalp krizi geçirenleri, uykusunda ölenler bile bana çok tuhaf geliyor. Acaba ne yaşadı da oldu? Yani bir insan birdenbire uykuda nasıl ölür? Yani mesela çok büyük bir şey yaşadı ya, bir korku yaşadı ya, bir kabus yaşadı. Hani bunlardan kaynaklı da olabilir diye düşünüyorum. Ani ölümlerde. Aklıma geliyor yani. Çünkü çok korkunç. Bazen kalbinizin kaldıramayacağı şeyler görüyorsunuz yani. Hani düşünün ki ben mesela yan odadaydım. O zaman çocuklarım vardı. Yine anlattım videolarda. İlk videomda anlattım bunu. Düşünün beni korkuttular. Seni de çocuklarını da öldüreceğiz diyorlar bana. O kadar musallat olmuşlar. Öyle bir gözdağı veriyorlar. Hani düşünün çarşaflı bir kadın. Bir at şeklinde görüyorum. Bir siyah bir aslan şeklinde görüyorum. Orada ben çıkmak istedikçe kapının önüne tuğla örüyorlar. Çıkmak istedikçe kapının önüne yarasa gibi böyle asılıyor kadın. Ben o rüyayı 4:30 sabah ezanına kadar gördüm. Kendimi daralttım. Üstelik ben namaz da kılıyordum arkadaşlar. Yatsı namazını kıldım yattıydım. Çocuklarım vardı. Beraber uyuyorduk. Yani öyle bir takıntı haline getiriyorlar. Dua edin bol bol. Hani evleriniz mesela sirkeyle silin. Mesela ağaç diplerini falan işemesinler. Bir pikniğe falan gittiğiniz zaman çok dikkat edin. Banyolarda işemeyin. Banyo yapmadan önce tuvalete gidin, işeyin. Ondan sonra banyoya gidip de banyoda duş alırken işemeyin. O zaman musallat oluyorlarmış işte. O zaman musallatı yaşarsınız. İşte çocuklarınıza da bunu tembih edin. Banyoda işeme diye. Yani çünkü onların mekanı öyle. Benim gördüğüm şeyleri anlatayım arkadaşlar. Çekinerek anlatıyorum da yani anlattığım şeylerde iğrenç olmamaya çalışıyorum biliyor musunuz? Bir gün arkadaşlar uykuyla uyanıklık arasındaydım. Ne kadar çok anım var bakar mısınız? Hepsi onlara dair. Uykuyla uyanıklık arasındaydım. Birdenbire tuvaletten bir ses geldi. Kalkıp tuvalete doğru gidiyorum. Tuvalette tam lavabonun olduğu yerde bir eskiden plastik bebekler olurdu bilir misiniz? Böyle soğuk yüzlü bebekler olurdu. Plastik çocukları alırdık böyle büyük bebekler. Öyle bir bebek gibi yüzü vardı, gözleri masmavi ama çirkin, korkunç bir yüzü var ya. Lavabonun oradaydı. Lavabonun suyunu içiyordu arkadaşlar tuvalette. Çok pis. Yine bir bebek şeklinde gördüm. Ben çocuklar çok severim. Bana hep bebek şeklinde görülür. Çocuklarla sohbet ederim. Onların verdiği cevaplar çok hoşuma gider. Otururum, ilgilenirim. Bana bebek şeklinde göründü. Boynunda emziği var. Dedi ki tuvalete gireceksin dedi. Senin tuvalete mutlaka geleceksin sen dedi bana. Hani mesela onun o halini görüp bana psikolojik işkence gibi. Ben kalkıp tuvalete gidiyorum. Tuvalette onu affedersiniz pislik yerken gördüm. Boynundaki emziğinin pisliğe battığını gördüm. Bunların dışkı yediğini biliyordum. Yani kafir olan cinler herhalde bilmiyorum.
O şekilde gördüm, onu gördüm. Çok iğrenç bir rüyaydı, kabustu böyle, anlatamam. Karabasan gibi. O şekilde gördüm. Bunları yani önce anlatmaya çekindim arkadaşlar. Bu ilk gördüğüm şeylerdi diyorum. Çocuklara da yine ensest rüyalar gösteriyorlar. Çocuklara eşcinsel eğilimine neden olan bunlar arkadaşlar. Eğer eşcinsel eğilimi olan, bak altını çizerek söylüyorum, çocuklarınız varsa iyi bir hoca bulabilirseniz okutun. Kendiniz Nas Felak okuyun. Esma-ül Hüsna'dan bakın, dualara bakın. Allah ikrah versin diye bu duaları okuyun. Çünkü bu çocuklarda emin olun musallat vardı. Bu normal bir şey değil yani. Hani bu normal bir şey değil. Bunların eğilimi var. Bu çocukları saptırıyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Kız çocuklarında lezbiyen eğilimleri var. Erkeklerde yine öyle homoseksüel eğilimleri var. Bunlara musallat oluyorlar. Bunlar hiç insani şeyler değil yani. Anormal şeyler. Allah'ın yarattığına aykırı şeyler. Hani mesela hormon tedavisiyle de bunların şeyi değişebilir ama bunu tercih etmiyorlar. Bunda ısrar ediyorlar. Hani oldukları durumdan memnunlar. Yani aykırı şeyler normal geliyor. Bu normal değil ki bunlar. Bir yaratılış var, bir insanın doğası var yani, kadın kadın, erkek erkek. Eğer bir yerde bir anormallik varsa, bazen doğuş çift cinsiyetli olanlar var. Onlara bir şey demiyorum ama herkes yaşadığını bilir. Ama belki duayla da hani mesela düzeltilebilecek bazı çocuklar var yani. Bunu bir ilgi çekmek için yapıyorlar. Hani bunu bir para kazancı gibi. İnsan bunda da izzet şeref aramaz yani. Eskiden böyle bir şey deseler bunun için adam öldürürlerdi yani. Bununla sanki bir rağbet göreceklerini düşünüyorlar. O gençlik o kadar bozulmuş ki eskiden böyle bir şeyin iması bile edilse, hani tutup ki sen bana nasıl böyle dersin diye, hani karı gibisin diye bir çirkin laf var mesela. Biraz aşağılayan bir laf ama kadınları. Bir erkeğe böyle deseler bunun için adam öldürdü. Şimdi adam bakıyor etek giymiş. Bunu bir geçim kaynağı haline getirmiş. Çocuk dinledim yani. Baba böyle yapma, utanıyorum dedi babasına. Yayında adam çıkmış oynuyor, erkek kadın elbisesi giymiş. Çocuk dedi ki benimle alay ediyorlar baba dedi. Böyle yapma dedi. O sırada yayını kesti adam. Ben bunu duydum, içim ezildi. O çocuğun ruh halini düşünün, evde bir erkek baba var. Adam elbise giymiş oynuyor. O çocuğu hiç mi düşünmüyor? O aileyi hiç mi düşünmüyor? Oradan gelecek paraya mı ihtiyacın var? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Yani ünlü olacaksanız da ne bileyim iyi bir şeyler için tanının ya. Hani düşünün ki arkadan küfür edilerek ölseniz küfür edilecek. Hiç de kimse iyi demeyecek. Sadece aldığınız 3 kuruş para için bu değer mi ya? Hani değer mi? Allah'ın yanındaki izzet, ikram diye de bir şey var. Yani bitmeyecek şeylere talip olun arkadaşlar. Hani düşünün ki Allahu Teala iyi yaşarsanız size diyor Halil İbrahim sofralar. Allah size cenneti vaat ediyor. Bitmeyen mükafat verecek. Bu dünya gibi gözünüzü bir açıyorsunuz, doğuyorsunuz, bir açıyorsunuz. Bak 43 yaşındayım. Şöyle bir dönüyorum, bakıyorum. Hala içimde kalan benim hayallerim var. 43 sene ne çabuk geçti diyorum. Hangi ara geçti 43 sene? Diyorum ki hala yaşamadıklarımın içinde acısı var. Hala hayallerim var. Ama ömür geçmiş. Farkında değiliz. Yani insan anılacaksa güzel bir şekilde anılmalı. Öldüm Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Çok iyi bir insandı. Kimseyi incitmezdi. Ama insanların bir de içinden düşündüğü vardı. Siz ne kadar yalandan bir adam kötüyse, ölmüşse, öldü gitti Allah rahmet eylesin der geçiştirirler ama arkasından atarlar. Kötüye herkes kötü der. Ölse de kötü derler yani. Hani sanmayın ki öyle demez ama bir canı gönülden Allah rahmet eylesin. Kimse incitmedi, mekanı cennet olsun, yattığı yerler incitmesin demek var. Bir de 3 kuruş izzet ve şeref sadece Allah'ın yanında olur arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Yalan dünyanın parasında, pulunda izzet, şeref olmaz. Hani illegal yollardan aldığınız paralar sizi ihya etmez. Hani şu cebiniz görür, şu cebiniz görmez. Alırsınız. Hani tatlı gelebilir. Rezil olarak alınan para tatlı gelebilir. Oysa ki yani bir rezillik. İnsanlar sizi kötü bilecek. Dışarıda sizi aşağılayarak bakacaklar. Belki yayına çıkıyorlar, pop-popluyorlar. Ondan sonrası rezillik. Bunu da düşünmesi lazım insanın. Para da her şey mi ki? Bence hiçbir şey para. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben Aslan Burcu'yum. Ben Aslan Burcu'nun dişisiyim arkadaşlar. Aslan Burcu kadınları çok
şey olur, evciman olur. Asla paraya tenezzül etmez. Parayla satın alınamayacak kadınlar varsa onlar Aslan burcu kadınlardır. Burçlara inanıyorum. Kur'an'da Burç suresi var ve burçların özelliklerine de inanıyorum. Yani çok asil bir burç bir kere. Kadınları çok çalışkan, erkekleri de tam tersine bir o kadar tembeldir. Çok neşeliler erkekleri. Yani hayat dolular, çok gülerler Aslan burcunun erkekleri. Bazıları, yükselenleri de tabii fark ediyor. Hani bunlara da inanıyorum. Çünkü etki ettiğine inanıyorum. Hepimizi Allahu Teala ayrı bir şeyle yaratmış.